Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizleri çok sevdiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ve enerjimiz çok yüksek efendim. Yüksek motivasyonla karşınızdayız ve gümbür gümbür konularla karşınızda olmaya devam edeceğim. Ve dikkat ettim, bizim söylediklerimizi söyleyen insanlar yok denecek kadar az. Ya nadiren rastlıyorum. Çünkü siyaset üstü ve gerçekten hani böyle üst pencereden ve üst kimlikten bakabilen insan sayısı çok az. Yani mutlak bir siyasi taraf olma kaygısı var ki biz böyle bir kaygı gütmediğimiz için gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Sizlere söz verdiğim gibi belgeli, nitelikli ve gerçek manada konuları ortaya koymaya devam edeceğiz efendim. Şimdi gelelim gündemdeki en bomba, gündemi en çok, en yoğun şekilde etkileyen konulardan biri olan İstanbul Sözleşmesi'ne değinelim. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının arka planını size anlatacağım. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının arkasındaki gerçeklik, bundan bahsedeceğim. Şimdi daha önce İstanbul Mutabakatı ile ilgili çekilmiş bir videom var. Yazıda yayınladık bununla ilgili. Bakabilirsiniz. Üstte videonun sonuna doğru kızlarım link koyuyorlar. Ona da bakabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz İstanbul Mutabakatı'nı. 2 Mart 2011'de İstanbul'da imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye 20 Mart 2021 Cumartesi gece saat 2 civarında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme kararı aldı. Bir fesih kararı olamayacağından söz ediyorlar. Bunun adı çekilme olabilir diyorlar. Evet, hukuki terimlere çok takılan biri değilim. Ama şayet bu fesih değilse, çünkü sözleşmeyi imzalayan farklı ülkeler de var. Daha sonra değineceğim bir konu bu. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan başka ülkeler de var. Ve bu ülkelerde şu anda çekilme kararı almaya başladılar. Yani belki de burada Türkiye ön ayakta olmuş olabilir, öncülük de yapmış olabilir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böyle bir karar aldı. Sözleşmeden çekilme kararı aldı. Kararın yayınlanmasının ardından da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı ve gündemde yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Taraflardan biri sözleşmenin kesinlikle uygulanması gerektiğini, kadına karşı işlenen suçları engelleyen bir mekanizma olduğunu iddia ederek ortaya çıktı ve diyorlar ki İstanbul Sözleşmesi kadına karşı işlenen suçları ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla bu sözleşmenin yürürlükte olması gerekiyor, kaldırılmasını sakıncalı buluyoruz diyor bir kesim. Diğer tarafta İstanbul Sözleşmesi'nin kendisinin, içeriğinin, aile içerisindeki düzeni, aile hukukunu ters düz ettiği, aile kavramına zarar verdiğini iddia ederek böyle bir savunu içerisindeler ve sözleşmenin bir daha geri gelmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla taraflar ikiye bölünmüş durumda. Burada efendim ben de aile düzenine zarar verdiğini düşünüyorum. Bunu bir tarafkir olarak söylemiyorum. Yaptığım incelemeler neticesinde ben de böyle bir kanun oluştuğunu söylüyorum. Çünkü 2 yıldır bu kadına karşı işlenen suçlar çerçevesinde çalışıyorum. Sözleşmenin kaldırılması, kadına karşı işlenen suçların aile bütünlüğünü de koruyarak, ya o da bir şey, yani o da aslında bir antiparantez, bu kadına karşı işlenen suçlar çerçevesinde bir antiparantez, ama temelde bu sorumluluğu daha demokratik bir zeminde çözme noktasına taşımıştır. Sözleşmenin feshe bu sorunun çözümünü daha demokratik, daha reel, daha gerçekçi bir zeminde tartışılmasına ve çözümlenmesine aslında ön ayak olmuştur. Dolayısıyla kaldırılma ya da adına ne derseniz deyin, fesih deyin veya çekilme deyin, ne derseniz deyin, ben çekilmenin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk olarak şunu iddia ediyorlar: bu çekilme kararı doğru bir karar olmadığını, yani doğru bir karardan kastımız da şu: çekilmenin hukuka aykırı olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorlar.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir gecede böyle bir çekilmenin söz konusu olamayacağını iddia ediyorlar. Böyle bir savunu var. Dolayısıyla da bu çekilme kararı geçersizdir. Tanımıyoruz diyorlar. Burada yanlış bilinen noktalar var. Önce onları aydınlatmak istiyorum. Bir de sözleşme 3 ay boyunca yürürlükte kalacak, yani çekilme kararının ardından. Ben umuyorum ki daha vahim, daha derin toplumsal sonuçlara sebebiyet vermemek adına bu sözleşmeye bir daha geri dönülmez kanaatini taşıyorum. Burada hukuki olarak hukuka aykırı mıdır, tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz noktasına gelince ister tanıyın, ister tanımayın efendim. Ortada şöyle bir durum söz konusu. Bunu hatırlatalım, biraz geçmişe gidelim. 16 Nisan 2017 referandumunda halkın %51.41'e başkanlık sistemine evet dedi ve sistem değişti. Yani biz şu anda değişen sistemin içerisindeyiz. Ardından 24 Haziran 2018 seçimlerinde de halkın %52.59'unun, neredeyse %53'ünün tercihiyle başkan seçilmiş ve kendisine kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı verilmiş Cumhurbaşkanı bu noktada, mütabakat noktasında yetkisini kullanıyor aslında. Burada ekstrem bir durum yok ki meclis isterse bunu görüşür, görüşmeye açar. İstemezse kanuni prosedür çerçevesinde ben bunu görüşmeye açmıyorum diye reddeder. İsterse iptal eder. Keza yasal çoğunluk zaten iktidar partisinde. Şimdi bugünkü kanunlar böyle, bu şekilde buna hani eski yasaların içerisinde değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Anlamayanlar tekrar gözden geçirebilir. Hala eski sistemin içerisinde olduğumuzu zannedenlere hatırlatmak istedim. Burada yine bir antiparantez açmak istiyorum. Şimdi yine problemli ifadeler var. Onlardan bir tanesi de Montreux'ün Boğazlar Anlaşması'nın tartışmaya açılmaya çalışılması, ki ben tartışmaya açılmaya çalışıldığını düşünüyorum. İsterse Cumhurbaşkanımız Montreux'den çekilebilir. Şimdi Montreux başka bir şey, İstanbul Mütabakatı başka bir şey. İkisi ayrı şeyler, ikisi farklı şeyler ve ikisini aynı zeminde tartışamayız. Yani Montreux'den çekilme kararı öyle kolay alınabilecek bir karar değil. Bunu da ayrıyeten tartışırız. Ama hani yani onu yapıyor, bunu da yapabilir, böyle de yapabilir. İşte iddialar hep böyle, bu yönde, bu minvalde ilerliyor. Yani savunabilecekleri çok bir şey kalmadığı için aslında buralara yükleniyorlar. Ben böyle bir şeyin olabileceğini de çok düşünmüyorum. Montreux başlı başına ayrı bir konu, başlı başına farklı bir noktadır. Bu mütabakatın kaldırılmasından rahatsız olan ciddi de bir kesim var. Bunun da videosunu ayrıyeten çekeceğim. Neden bu tepkiler bu kadar artıyor, ondan da bahsedeceğim. Gelelim efendim bir diğer savunu biçimine. O da İstanbul Mutabakatı içerisinde aile bütünlüğünü zedeleyecek, aile kavramına zarar verecek veya eşcinsel evlilikleri teşvik edecek herhangi bir maddenin olmadığı yönündeki savunular var. Yani böyle bir madde yok. Dolayısıyla siz gereksiz şekilde, gereksiz yere İstanbul Mütabakatı'nı kaldırdınız. Buradan yükleniyorlar muhafazakar kesime. Burada da şöyle bir durum söz konusu efendim. Onun altını çizeceğiz. Ama öncesinde şunun da sözünü veriyorum size. İstanbul Mütabakatı'nı buraya koyacağız. Tek tek maddelerini sizlerle tartışacağız. Buradaki asıl mesele şu efendim, görünmeyen mesele. Mütabakat iki katmanlı aslında. Birinci katman vitrin. Vitrini çok güzel süslemişler. Vitrinin bir de arka planı var. Parlak domateslerin kasanın önüne konulduğu, çürük domateslerin altta kaldığı pazar mantığını da düşünebilirsiniz. Bazı pazar mantığını da düşünebilirsiniz. Böyle bir durum var sözleşmede. Buradaki üst katman her kesimin
övgüsü, beğenisi, takdirini toplayan kavram ve ifadelerle süslenmiş durumda. Sözleşmeyi ne kadar süslemiş olsalar bile önemli olan sözleşmenin alt metni ve katmanı. Bu alt katmanda da sözleşmenin ruhu yatıyor efendim. Bu alt katmanda sözleşmenin ruhunu oluşturuyor. Sözleşmenin ruhunda toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi kavramlardan oluşuyor. Bu kavramların bir sonraki adım olarak milli eğitim sisteminin müfredatına girmeye hazırlanıyordu. Hatta bazı büyük illerde, özel okullarda çocuklara cinsiyetsizlik temelli eğitim aşılanmaya başlanmıştı bile. Yani bu cinsiyetsizlik kavramı, bu ruh sözleşmenin de alt metnini ve arka planını oluşturuyor. İtiraz edenler bunu gördüler mi, görerek mi itiraz ediyorlar, görmeden mi itiraz ediyorlar onu bilmiyorum, o başka bir boyut. Yalnız bunu görenlerden biriyim. Bu alt metinler önemli çünkü yeni dünya düzeninde cinsiyetsiz ve inansız bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Yeri gelmişken burada özellikle altını çizmek istiyorum ve ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen kız çocuklarınızı kız çocuğu olarak, erkek çocuklarınızı da erkek çocuğu olarak yetiştirin. Kız çocuğu kız çocuğudur, erkek çocuğu erkektir. Bu kadar basit. Biz Adem ve Havva'yız. Bu kadar açık, net ve basit. Biz Adem ve Havva'yız. Burada efendim hiç bu kavramlara değinenlere rastlamadım. Seküler kesimde de rastlamadım, muhafazakar kesimde de rastlamadım, liberal kesimde de rastlamadım. Bu kavramlardan çok bahseden yok. Burada efendim öncelikle çünkü fare kapanına en leziz, en kavrulmuş fındıklar konulur derdi rahmetli babaannem. Dolayısıyla burada da böyle bir durum söz konusu. Vitrinde kadına karşı işlenen suçları durdurmak, kadını korumak gibi yüce ve asil ifadeler yer alıyor. Bu talepler yer alıyor. Bu taleplere kim hayır diyebilir ki? Hayır diyeni de anasından doğduğuna pişman ederler gibi bir algı oluşturuyorlar. Arkadan gelen felaketi ne yazık ki ortaya koyan, bu felaketin nelere mal olabileceğini ifade eden kişi yok denecek kadar az. Maalesef ki böyle bir durum söz konusu toplumda. Hatırlayalım, 14 Şubat 2020'de eşcinsel evlilikleri onaylayan yasa tasarısını bir ailede anne olur, baba olur diyerek Rusya Devlet Başkanı Putin reddetmişti, imzalamamıştı. Burada da böyle bir durum söz konusu. Burada asıl amaçları anne babanın, karı kocanın, ailenin, çocuklarının olmadığı cinsiyetsiz, distopik bir toplum yaratmak çabasıdır. Bu mütabakat devleti hem karı hem koca yaparken aileyi de kamusallaştırıyor efendim. Aile özel mülkiyetin, özel hayatın kalesidir aslında. Özel hayatın gizliliği söz konusudur. Bu sözleşme ile aile devletin güdümünde, güç ve kontrolünde bir kurum haline getirilmeye çalışılıyor bu sözleşmeyle, bu mütabakatla birlikte. Bu da emperyalist distopyadan ve dayatmadan başka bir şey değildir. İstanbul Sözleşmesi emperyalist bir dayatmadır. Bu kadar iddialıyım bu konuda. Bunu göremeyenler tekrar bir baksınlar. Tekrardan bir gözden geçirsinler efendim. Özellikle de efendim bu dayatma noktasını daha konuşmaya devam edeceğiz. Buralardan detaylı bahsedeceğiz. Burada da işte bu algıyı yayamadıkları için, bu sözleşme kaldırıldığı için ve bu sözleşmeden çekildiği için bu algıyı yayamadıklarından dolayı farklı alanlara da saldırmaya başlıyorlar. İşte sözleşmenin hükümet daha çok cemaatlerin sözünü dinledi, cemaatler etkiledi, sözleşme kaldırıldı gibi iddialar ortada dolaşıyor.
Eğer öyle olduysa da iyi bir şey oldu yani. Cemaatler bunu hangi mantıkta kaldırılmasını savunuyorlardı bilmiyorum ama şunu biliyorum, hükümetin çok da cemaatlerle arası iyi değil, yani cemaatlerin de hükümetle arası çok iyi değil, onu biliyorum. Çünkü orada selefilik meselesi de var, yani başka bir mesele de var. Hükümet kanadının farklı bir misyonu da var, yani özellikle 15 Temmuz sonrasında, onu da ayrıntılı daha sonra detaylı konuşuruz. Selefi olmayan tarikatları da çok dinlediğini düşünmüyorum. Yalnız aklın yolu bir, yani hangi mantıkla savunuyorlardı, hangi mantıkla kaldırılmasını istiyordu cemaatler, onu bilmiyorum. İşte bu mutabakatı savunanlar cemaatçi mi oluyor onu da bilmiyorum. Yani böyle saçma da bir algı var Türkiye'de. Yani doğruları savunuyorsanız size bir etiket yapıştırılabiliyor. Bunu yapan muhalefete şunu da sormak istiyorum. Yani sürekli böyle bir iktidar muhalefete bir etiket yapıştırıyor. Muhalefet iktidara bir etiket yapıştırmaya çalışıyor. Kendi başına geldiğinde bana bunu yaptılar diyor. Sen de aynısını yaptın. Aradığınızda ne fark var? Yani biri bana bunu söylesin, yani ne farkınız var? Dolayısıyla burada böyle bir dengesiz açıklamalar da var. Yani bunlara da çok itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Alt metnini size aktardım ve bu minvalde de aktarmaya devam edeceğim efendim. Burada efendim dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da İstanbul Sözleşmesi'nden sonra, daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi'nin iptali kararından sonra oluşturmaya çalıştıkları algı. O algıda şöyle ki, sanki İstanbul Sözleşmesi imzalanmadan önce kadına karşı işlenen suçlara ceza verilmiyordu da İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra ceza verilmeye başlandı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı için de bu suçlar artacakmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar efendim. Buna da inanmayın, böyle bir şey yok. O yılların içerisinde Atatürk'ün hayatta olduğu 1923 ve 1938 yılları arası da var. Onları nereye koyuyorsunuz? O yılları nereye koyuyorsunuz? O tarihlere kadar kadına karşı işlenen suçlar serbest miydi de böyle asılsız itirazlarla kamuoyu karşısına çıkıyorsunuz? Bunlar temeli olmayan, çok mesnetsiz, yani çok böyle altyapısı olmayan ifadeler. Ben bunlara katılmıyorum. Her fırsatta söylediğim ve yine belirtmek istediğim önemli bir nokta vardır ki o da şu: söz konusu bu sözleşme Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan ve Cumhuriyet'le devam eden, kadınların kazanımlarını ortadan kaldıran, kadınların kazanımlarına zarar veren bir sözleşmedir. Bizim Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'le birlikte elde ettiğimiz kazanımlar bu sözleşmeyle elimizden gidecekti. Bu kadar iddialıyım bu konuda. Peki gelelim efendim. Burada özellikle bu ifadeleri kullananlara şunu da tekrardan sormak istiyorum. Türk Ceza Kanunlarını nereye koyuyorsunuz? Özellikle Türk Ceza Kanunlarındaki müessir fiiliyle ilgili cezalar, kadın ve erkek ayrımı yapmadan verilmesi, düzenlenmiş cezalar nerede? Onları nereye koyuyorsunuz? Onlardan neden bahsetmiyorsunuz? Bu önemli bir nokta. Bir de bahsettikleri 6284 sayılı kanunda bazı yanlış uygulamaların olmasına rağmen, bazı yanlış maddelerin olmasına rağmen o yasa halen yürürlüktedir. O yasayı nereye koyuyorsunuz? Beraberinde Türk Ceza Kanunu'ndan daha öte düzenlemeler de var. Onları nereye koyuyorsunuz? Daha da önemlisi, Türk Medeni Kanunu nereye koyuyorsunuz? Türk Medeni Kanunu'nda kadını, aileyi, çocuğu koruyan yasalar var. Onlardan neden bahsetmiyorsunuz? Neden bu İstanbul Mutabakatı'ndaki ısrar? Bunlardan da bahsedeceğiz efendim. Sizin, yani bu algıyı oluşturmaya çalışanların özellikle topluma şu şekilde zarar verdiğini ben düşünüyorum. Şöyle bir algı oluşuyor toplumda: İstanbul Mutabakatı kaldırıldı, ben eşime karşı istediğim suçu, istediğim fiili işleyebilirim.
kadına karşı da işleyebilirim. Eşcinsel bireylere karşı da işleyebilirim. Eşime karşı da işleyebilirim. Sevgilime karşı da işleyebilirim. Algısını tetikliyor toplumda. Yani şunu demek istiyorlar. İstanbul Sözleşmesi kadını koruyordu. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, kadın korumuyor. Böyle bir şey yok efendim. Bu çok komik bir bakış açısı. Türk Medeni Kanunu var. Bunlardan cesaret almaya çalışanlara özellikle uyarımızı yapalım. Öyle zannetmeyin. Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu hala yürürlüktedir. Hiç kimse kendine böyle devletin yerine, devletin önüne geçerek ceza vermeye, cezalandırmaya kalkmasın. Bunun da altını çizelim efendim. İşte efendim çözüm de burada devreye giriyor. Bizim öncelikle Türk Medeni Kanunu'nu daha da güçlendirecek takviye yasalara ihtiyacımız var. Bu yasaları çıkarmaya ihtiyacımız var. Çıkartılan yasaların adının bir şehir ismi olması, olmaması çok önemli değil. Önemli olan içeriye dikkat etmemiz gerekiyor. Kadını ve aileyi aynı anda korumamız gerekiyor. Bakın burada çünkü hedef aldıkları tamamen aile. Kişiyi bireyselleştirmeye çalışıyorlar. İşte orada da ben olgusundan ziyade biz olgusunu tetikleyecek temelleri atmamız gerekiyor. Biz bu konuda özellikle içini doldurmamız gerekiyor bu yasaların, yani Medeni Kanun kapsamında çıkartacak olduğumuz yasaların altyapısını hazırlayarak içini doldurmamız gerekiyor. Özellikle toplumun her kesimine, her katmanına aslında hitap edecek, kadını da mutlu kılacak, aileyi de toparlayacak düzenlemelere ihtiyacımız var. Bakın bir kadın ailede mutluysa o aile mutludur. Erkeğin mutluluğundan daha çok kadının mutluluğu önemlidir. Kadın eğer o aile kurumu içerisinde mutluysa mutlu bir aileden bahsedebilirsiniz. Erkek de mutlu olur. Buradan hani yeri gelmişken belirtelim, çok bahsedeceğiz ama eşinizi ne kadar mutlu ederseniz o kadar mutlu eder olursunuz beyler. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Ve bizler bu konuda değerlendirme yapmaya, çözüm önerileri sunmaya, nelerden bahsedebiliriz, neleri çözüm olarak ortaya koyabiliriz, bunlardan da detaylı bahsedeceğiz. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Gençler özellikle bizi çok takip ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Takip etmeyi, abone olmayı, bizimle birlikte olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz bundan dolayı. Kızlarım beni sürekli ikaz ediyorlar, hocam işte ücretli zannediyorlar diye. Ücretli değil efendim. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, beğenebilir, yorum yapabilir, sorularınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz birlikte hareket ediyoruz aslında. Yani sizlerin ortaya koyduklarını da buradan aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.